Avusturya Veraset Savaşı'nda elinden çıkan Silezya bölgesini geri alabilmek için ittifak arayışı içindeydi. Fransa, Saksonya, İsveç ve Rusya bir ittifak oluşturmuştu. Rusya ise Büyük Britanya ile ittifak oluşturmuştu. Aslında 7 Yıl Savaşı, Avusturya Veraset Savaşı ile aynı hedeflere yönelik savaşlardır. Bir yandan Büyük Britanya ve Fransa arasında deniz aşırı sömürgelerin ve dünya denizlerindeki üstünlüğün kontrolüdür. Diğer yandan da Orta Avrupa'da Avusturya ile Prusya arasında bir güçler dengesi arayışı olarak kabul edilmektedir. Fransa 18. yüzyıl boyunca kolonilerine yetersiz miktarda destek asker göndermişti. Büyük Britanya'nın donanmasını aşamayacağını bildiğinden dolayı da eninde sonunda kolonilerini kaybedeceğini düşünmekteydi. Bu yüzden asıl askeri harekatlarını kıta Avrupası üzerinden yapmaktaydı. Eğer buralarda başarılı olursa barış antlaşmaları yapılırken kolonilerini koruyabilecekti. Fransa'nın bu planı kıta Avrupa'sında başarılı olmasına rağmen Fransız kolonilerin kaybına engel olamamıştır. Büyük Britanya ise Fransa'nın tam tersi bir politika izliyordu. Kıta Avrupa'sında büyük askeri harekatlardan kaçınmaktaydı. Abluka taktiği uygulayarak destek gönderilen ordularını engelliyordu. Kara savaşlarından kaçındığı için kıta Avrupa'sında kara orduları güçlü bir ülkeyle müttefik olmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden de 7 Yıl Savaşı'nda Prusya ile müttefik olmuştu. Avusturya ve Rusya ise bulundukları bölgede yeni bir gücün çıkmasını istemediklerinden dolayı Prusya'ya karşı müttefik olmuşlardı. Karşısında yer alan bu güçlü ittifağı ilk saldırıyı kendisi yaparak parçalamaya amaçlayan Prusya Kralı II. Frederick, 1756 yılında Saksonya'nın merkezi olan Dresden şehrine saldırarak kenti almıştır. Bir dizi küçük çatışmalardan da başarılı çıkan II. Frederick, 6 Mayıs 1757 tarihinde Prag Muharebesi'nde Avusturya'yı yenilgiye uğratmıştır. Fakat ertesi sene yenilerek Bohemya'dan çekilmek zorunda kalmıştır. Ardından İsveç ve Rusya Doğu Prusya'ya saldırmışlardır. Ruslar burada Prusya orduları karşısında belirgin bir başarı kazanmışlardır. Fransa ise batıdan Silezya'ya saldırdı. II. Frederick bu saldırıyı karşılamış ve güçlü Fransız ordusunu bozguna uğratmıştır. 5 Aralık 1757 tarihinde ise Avusturya birlikleri karşısında parlak bir zafer kazanmıştır. 21 Haziran 1758 tarihinde Büyük Britanya ordusu Fransız ordusunu bozguna uğrattı. Ardından II. Frederick Doğu Prusya'yı Rus ordusunun işgalinden kurtardı. Ancak 12 Ağustos 1759 tarihinde Avusturya-Rusya Birleşik Ordusu'na karşı mağlup oldu. Bu yenilgi Prusya'nın zaten sınırlı olan askeri olanaklarını da tüketmiş oldu. II. Frederick artık taarruz edebilecek askeri güce sahip değildi. Aralık 1762'de Çadiçe 1. Elizabeth'in ölümü, yerine Prusya'ya düşmanca tutumlar beslemeyen 3. Petron tahta geçmesi II. Frederick'i Rusya ile bir barış antlaşması yapmaya itmişti. Ardından 3. Petron arabuluculuğuyla İsveç'le barış imzalandı. Rusya'nın ve İsveç'in çekilmesiyle zayıflayan Fransız-Avusturya ittifakı barış istemek zorunda kaldı. 10 Şubat 1763 tarihinde Fransa ile Büyük Britanya arasında imzalanan Paris Antlaşması'yla Kuzey Amerika ve Hindistan'daki Fransız sömürgeleri Büyük Britanya'ya geçmiştir. 15 Şubat 1763 tarihinde Avusturya ile Prusya arasında imzalanan Hubertusburg Antlaşması'yla Silezya Prusya'ya bırakılmıştır. Kolonilerdeki savaş İngilizlerle Fransızlar-İspanyol ittifakı arasında gerçekleşti. Kuzey Amerika'da Ohio Nehri çevresinde yapılan çarpışmalarda çoğunlukla Fransızlar üstün geldi. Kanada'da ise İngilizler üstün geldi. Güney Amerika'da İspanyolların kısa süre kazanımları oldu. Hindistan'daki sömürgelerin tamamını Fransızlar kaybetti. Afrika'da da Hindistan'a benzer bir durum vardı. 7 Yıl Savaşı'nın sonucundaki Paris Antlaşması'yla Büyük Britanya dünya çapında deniz üstünlüğü ve sömürgeciliğini pekiştirmiştir. Böylece hem ekonomik bakımdan hem de politik bakımdan güç kaybetti. Bu da Büyük Britanya denizlerdeki ve deniz aşırı sömürgecilik yarışındaki üstünlüğünün sağlamlaştırılması anlamına gelmekteydi. Bu durum Fransız devrimine zemin hazırlamıştır. Hubertusburg Antlaşması'yla da artık Prusya, Avrupa'nın askeri ve politik anlamda güçlü devletlerinden biri haline geldi. Ayrıca Prusya, Avusturya karşısında daha etkin bir biçimde Almanya toprakları üzerinde politik bir güç olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu durum Almanya'nın birleşmesi süreci için son derece elverişli bir zemin hazırlamıştır. Öte yandan İngiltere'nin 7 Yıl Savaşı'nın yol açtığı ek mali yükleri Amerika kıtasındaki kolonilerinde ek ve artırılan vergilerle karşılamaya çalıştı. Bu vergilendirme politikası Amerika kıtasındaki İngiliz kolonilerin birleşerek isyan edip bir bağımsızlık savaşı olan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı başlatmalarına yol açacaktı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı ile Amerika kıtasındaki kolonileşme dönemi de son bulacaktı. Fransa'nın Hindistan'daki kolonilerini Büyük Britanya'ya devretmesi, Hindistan'da Büyük Britanya hakimiyetinin başlamasına neden olmuştur. Bu savaştan sonra Fransız devrim savaşlarına kadar Avrupa'da başka büyük çaplı bir savaş yaşanmayacaktı.